Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni yöntemle oklava, merdane kullanmadan, hatta nişasta dahi kullanmadan çok lezzetli çıtır çıtır tatlı tarifi paylaşacağım. Bu yöntem ile tatlı, poğaça, börek, katmer, dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Özellikle hamur açmasını bilmeyenler bile bu yöntem ile her şey yapabilir, emin olabilirsiniz. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamur yoğurma kabıma 1,5 su bardağı soğuk su, 1,5 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum ve unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı biraz sert olması gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Hamurum ağırlaştı. Bu aşamadan sonra spatulayı bırakıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada da 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettikten sonra hamurumu masanın üzerine alıyorum ve kıvamını hissetmek için masanın üzerinde devam edeceğim. Evet, bu aşamada hamurum biraz yumuşak geldi. Daha sonra hem masanın üzerine bir avuç un hem de hamurun üzerine bir avuç daha un ekledikten sonra videoda görüldüğü gibi yoğurmaya devam ediyorum ki bütün ununu yesin. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu yoğura yoğura hem hamurum özlü bir hamur oldu hem de bütün unu yedi ve kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Daha sonra hamurumu tekrar kaba alıyorum ve kapağını kapatıp bir 10 dakika dinlenmesi için bekletiyorum. Evet, gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel dinlendi. Bu aşamada sadece hamur uzatmak için bu şekilde yoğuruyorum. Siz de görüyorsunuz kıvamının pürüzsüzlüğünü. Gerçekten dinlendirmek çok önemli. Evet, hamurumu uzattım. Şimdi eşit parçalara bölüyorum. Gördüğünüz gibi parçalar büyük geldi. Ben daha sonra kesip eşit parçalar oluşturdum. Toplamda tam 15 adet çıktı. Bu aşamada beze yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece tepsiye diziyorum parçaları ve üzerine poşet kapatıp bir 10 dakika daha bekletiyorum. Evet, hamurumuz dinlenirken biz de tatlımızın içine girecek olan kaymağını hazırlıyoruz. Burada 2 su bardağı süt eklemiştim. Kamera kayıtta değilmiş maalesef. O kısmı göremediniz. Ve 5 yemek kaşığı dolusu irmik ekledikten sonra 2 yemek kaşığı da şeker ekliyorum ve koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırıyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi kaymağım pişti. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Burası çok önemli. Şimdi ocağımı kapatıp kaymağımı kenara alıyorum ki soğusun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurlarım gayet güzel dinlendi. Bu aşamadan sonra masamın üzerine alıyorum ve merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Açtığım hamurumun üzerine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını her tarafına sürüyorum. Kalın bir tabaka halinde sürüyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet, tereyağımı sürdüm. Şimdi geniş tarafından yarım ay şeklinde katlıyorum ve tepsime alıp diğer hamurlarımı yapmaya geçiyorum. Ama inanın 30 adet tatlıya bir paket tereyağı kesinlikle gitmiyor. Emin olabilirsiniz. Evet, bütün hamurlarımı yağladım gördüğünüz gibi. Bu şekilde 2 tepsi çıktı. Şimdi üzerlerini kapatıyorum ve 10 dakika dinlendiriyorum. Hamurlarımız dinlenirken şimdi biz şerbetini hazırlıyoruz. Ben daha önceden şerbeti kaynamaya koymuştum. Gördüğünüz gibi kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra şerbetimin altını kapatıyorum ve soğuması için kenara alıyorum. Evet, yağlamış olduğumuz hamurlarımız dinlendikten sonra şimdi bu şekilde ucundan bastırarak asıla asıla esneterek hamuru gördüğünüz gibi açıyoruz. Ucunu böyle kıvırdıktan sonra ters çeviriyorum ve diğer kısımlarını yağlıyorum.
Yağladığım kısımları böyle dolma sarar gibi ben elimde yaptım arkadaşlar. Bana böyle daha pratik geldi. Dilerseniz siz masanın üzerinde de koyup yapabilirsiniz. Bir taraftan açıyorum, gördüğünüz gibi parmaklarımla bir taraftan açıyorum. Diğer taraftan da sarıyorum. Bu sayede hamurumuz incecik katlı oluyor. Hamurun arasındaki yağları da görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir yöntem. Hiçbir şekilde masa boyutunda hamur açmadık. Siz de gördünüz. Bu şekilde ikiye katladıktan sonra esneterek açıyoruz. Bu teknikle dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Katmer, poğaça, börek, her şey yapabilirsiniz bu teknikle. Gerçekten çok pratik bir yöntem. Emin olabilirsiniz. Ve sonuçta incecik katlı, çıtır çıtır muhteşem bir tatlı çıkıyor. Evet, bu aşamadan sonra hızlandırarak göstermek istiyorum. Bütün hamurlar bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün hamurlarım bitti. Bu aşamadan sonra üzerini kapatıyorum ve kenara alıp bir 10 dakika daha bekletiyorum. Diğer taraftan da kaymağımız soğudu gördüğünüz gibi. Bu aşamada bir kutu normal kahvaltıda tükettiğimiz kaymaktan koyuyorum ve karıştırıyorum. Şimdi tatlımızı yapmaya geçiyoruz. Evet, ruloyu aldım, bu şekilde ikiye kestim. Daha sonra üzerine bu şekilde pres yapar gibi basıyorum ve ortasının da açık olmaması için iki parmağımla bu şekilde basıyorum. Daha sonra merdane yardımıyla çay tabağı büyüklüğünde açıp bir yemek kaşığı kaymak iri ceviz parçaları koyup poğaça şeklinde kapatıyorum. Daha sonra tatlılarımı yağlamış olduğum tepsime diziyorum ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına vermeden önce bir 10 dakika daha buzdolabında bekletip fırına veriyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi tatlılarımız pişti. Fırından gösteriyorum şimdi. Bakar mısınız, kat kat çıtır çıtır. Daha sonra çıkarıyorum. 5 dakika soğuduktan sonra şerbetimizi her tarafına gezdirip üzerini süsledikten sonra şimdi tatlımın çıtırlığını, sesini duymanızı istiyorum. Of of, işte o çıtırtı gerçekten çok lezzetli, çok pratik bir tatlı oldu. Katlara bakar mısınız? İncecik katlar, çıtır çıtır bir lezzet. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tatlıyı bayramda yapıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz diyorum ve bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.